Yıllarca bize Inception filminin sadece dahiyane bir Hollywood fantezisi olduğu söylendi. Başkasının rüyasına dışarıdan sızmanın, oraya bir fikir yerleştirmenin veya uyuyan bir zihni yönlendirerek ona karmaşık bir problemi çözdürmenin fiziksel ve nörolojik olarak kesinlikle imkansız olduğuna inandırıldık. Bilim dünyası 10 yıllar boyunca uykuyu, beynin şalteri tamamen indirdiği, dış dünyayla iletişimi kestiği ve sadece günün yorgunluğunu attığı pasif, kapalı bir kutu olarak tanımladı. Ama feci şekilde yanıldı. Bugün bilim insanlarının zihnimize tam olarak nasıl sızdığını, gündüz uyanıkken zihinsel bir çıkmaza girip çözemediğimiz problemleri uyurken nasıl kusursuzca çözdüklerini ve daha da ilginci bu muazzam teknolojinin ileride neden bizim yararımıza kullanılmayabileceğini en ince ayrıntısına kadar konuşacağız. Üstelik bu laboratuvarlarda yapılanlar sadece modern bilimin bir icadı değil, Anadolu'da binlerce yıldır var olan bir geleneğin bir bakıma laboratuvar ortamına taşınmış teknolojik bir kopyası. Peki uyurken zihniniz gerçekten kimin kontrolünde? Gecenin en savunmasız anında o karanlık kıtaya sızmaya hazırsanız zihninizin sınırlarını zorlayacak, görünenin çok daha ardındaki çarpıcı bilimi keşfe çıkacağız. Türk kültüründe yüzyıllardır dilden dile dolaşan çok haklı bir atasözü vardır. Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak evladır derler. Bu söz rüyaların ve uykunun bizim bilinçli kontrolümüz dışında gelişen, müdahale edilemez, pasif ve bazen zihni yoran, kaotik bir alan olduğuna dair köklü genetik inancımızı özetler. Uzun süre boyunca modern tıp da tam olarak böyle düşündü. Ancak nörobilimciler uykunun aslında pasif bir dinlenme tesisi değil, beynin gündüz topladığı milyarlarca veriyi elediği, yeniden birleştirdiği ve test ettiği devasa bir simülasyon motoru olduğunu keşfettiklerinde her şey değişti. Bu simülasyon motoruna dışarıdan başarılı müdahale 2019 yılında hedeflenmiş belleği yeniden etkinleştirme, yani kısa adıyla TMR teknolojisiyle yapıldı. Kristen Sanders ve Ken Peller liderliğindeki araştırmacılar insanların çözemedikleri bulmacaları uyurken çözüp çözemeyeceklerini test etmek istediler. Katılımcılara gündüz çok zorlu, mantıksal sınırları zorlayan zeka bulmacaları verdiler ve çözülemeyen her bulmacayı spesifik bir sesle, örneğin bir keman tınısı veya su sesiyle eşleştirdiler. Gece olduğunda katılımcılar derin uykuya daldılar. Araştırmacılar beyin dalgalarını izleyerek onların en savunmasız oldukları anı beklediler ve o an geldiğinde gündüz çözülemeyen bulmacaların seslerini fısıltı halinde odaya verdiler. Ertesi sabah sonuçlar şok ediciydi. Gece boyunca uykusunda bu gizli ses ipuçlarını duyan deneklerin bulmacaları çözme oranı sesi duymayanlara kıyasla tam %55 gibi inanılmaz bir oranda artmıştı. Ancak 2019'daki bu büyük başarı koca bir bilinmezliği de beraberinde getiriyordu. Dışarıdan ses verip problemi çözdürmüşlerdi ama beyin o sırada rüyanın tam kalbinde ne yaşıyordu? Dışarıdan gelen bu ses rüyanın doğal dokusunu ele mi geçiriyordu? Yoksa zihin gerçek zamanlı bir hayatta kalma ve uyum sağlama mücadelesi vererek bu uyaranı kendi sürreal kurgusuna mı hapsediyordu? Ses rüyanın içine nasıl işgalci bir kuvvet gibi giriyordu? Bu yakıcı sorunun cevabı 2026 yılında bilimin o güne kadarki sınırlarını yerle bir edecek 20 çok özel deneyin Northwestern laboratuvarına girmesiyle ortaya çıkacaktı. Ve o gece içeriden dışarıya gönderilen bir mesaj uykunun artık tek yönlü bir yol olmadığını tüm dünyaya kanıtlayacaktı. Şubat 2026'da Karen Konkoly ve ekibi Neuroscience of Consciousness dergisinde yayımladıkları o tarihi makaleyle Inception filminde gördüklerimizin gerçek olabileceğini sorgulattılar. Konkoly'nin amacı sadece uykuda anılar güçlendirmek değildi. O doğrudan rüyanın içine girmek, rüyanın konusunu laboratuvardan dikte etmek ve rüya gören kişiyle eş zamanlı bir iletişim kurarak ona problem çözdürmek istiyordu. Bunun için sıradan insanlara değil, uykunun özel kuvvetlerini, yani lucid rüya görme konusunda uzmanlaşmış 20 kişiyi seçti. Lucid rüya, kişinin rüyada olduğunu fark edip rüyanın senaryosunu bizzat kontrol edebildiği o muazzam bilinç halidir. Deneyin tasarımı kusursuzdu. Denekler yine çözemedikleri bulmacalarla ve onlara atanmış özel seslerle uykuya yatırıldılar. Ancak bu kez sabahı beklemediler. Gece saat 4 sularında beynin uyanıklığa en çok yaklaştığı ama bedenin felçli olduğu o REM uykusu evresinde laboratuvardaki araştırmacılar o ses ipuçlarını çalmaya başladılar.
başladılar. Amaç uyuyan kişiyi uyandırmadan bulmacayı onun rüyasına bir virüs gibi yerleştirmekti ve işe yaradı. Katılımcıların %75'i duydukları bu fısıltıların hemen ardından rüyalarında doğrudan o çözemedikleri bulmacaları görmeye başladıklarını rapor ettiler. İşin daha da çılgınca olan kısmı iletişimdeydi. Rüyanın içinde bulmacayı gören denekler felç olmayan kaslarını kullanarak, yani burunlarını ardışık olarak çekerek dışarıdaki bilim insanına "şu an rüyanın içindeyim, soruyu aldım ve üzerinde çalışıyorum" sinyalini veriyorlardı. Ertesi gün testler yapıldığında bilim dünyası buz kesti. Gece uykusunda dışarıdan gelen ses ipucunu alıp rüyasında bu bulmacayı gören denekler sorunların %42'sini çözmeyi başarmışlardı. Ses verilmesine rağmen bulmacayı rüyasına entegre edemeyenlerde ise bu oran sadece %17'de kalmıştı. Rüyalar beynin gündüz bulamadığı bağlantıları kurduğu, mantığın zincirlerinden kurtulup en uzak kavramları birleştirdiği kusursuz bir kuluçka makinesiydi. Bu oranlar tek kelimeyle muazzam. Düşünsenize, çözemediğiniz bir matematik denklemi, yazamadığınız bir kod veya atlatamadığınız bir kriz var. Uyuyorsunuz, dışarıdan size küçük bir ses veriliyor ve rüyanızın o sürreal dünyasında sorunu çözüp elinizde cevapla uyanıyorsunuz. Tam bir modern çağ mucizesi. Peki ama bilim insanları neden bunu hemen devasa, milyarlarca dolarlık ticari bir ürüne dönüştürüp işte uykunuzda dahi olma seti takın ve sabah Einstein olarak uyanın diyerek piyasaya sürmüyorlar? Neden şirketler bunu size satmak istemiyor veya yarın bir gün satarlarsa asıl ödeyeceğiniz bedel ne olacak? Çünkü sistemin çok karanlık, geri döndürülemez bir yan etkisi var. Beyninizin o kusursuz doğal hafıza mimarisiyle oynadığınızda kendi ellerinizle sildiğiniz hayati anıların farkında bile olmazsınız. Belki de her kontrol edebildiğimiz rüyada bile anılarımızdan bazıları siliniyordur. Peki siz en son ne zaman rüyada olduğunuzu fark ettiniz? Siz o bilinçli rüyada yaptığınız çılgınca şeyleri yorumlar kısmında paylaşırken rüyalarını kontrol edemeyen insanların da devasa bütçeli laboratuvarlara ihtiyaç olmadan rüyalarını kontrol edebileceği o tuhaf icada bakalım. Karen Konkoly'nin araştırmaları gecenin en derin, en karanlık saatlerindeki uzman deneklere odaklanırken zihnin potansiyeline tamamen farklı bir açıdan yaklaşan bir başka dev kurum daha vardı. MIT Media Lab. 2020 ile 2023 yılları arasında Adam Haar Horowitz, Robert Stickgold ve Patty Miles önceliğindeki ekip hedeflenmiş rüya kuluçkası adını verdikleri yepyeni bir kavramı bilim dünyasına tanıttılar. Onların hedefi zorlu REM uykusu değil, uykunun o en başındaki gözlerinizin ağırlaştığı, henüz tam uyumadığınız ama uyanık da olmadığınız, zihninizin uçuştuğu o büyülü geçiş anıydı. Literatürde M1 veya hipnagogik evre adı verilen bu an, beynin mantıksal kontrolü bıraktığı ama dış dünyayı hala duyabildiği en verimli yaratıcılık penceresidir. MIT ekibi bu pencereden içeri sızmak için son derece masum görünen bir cihaz geliştirdi. Dormio eldiveni. Yatağınıza yatıyorsunuz, elinize sıradan görünen, üzerinde birkaç sensör olan bir eldiven takıyorsunuz. Ama o tanıdık nesne aslında zihninizin güvenlik duvarını indirdiği o ilk saniyeyi bekleyen kusursuz bir turva atı. Eldiven kalp atışınızı, kas tonunuzu izliyor ve uykuya tam dalmak üzere olduğunuz o milisaniyede akıllı telefonunuz aracılığıyla size bir fısıltı gönderiyor. Bir ağaç düşünmeyi unutma. 2023'te Scientific Reports'ta yayımlanan sonuçlar inanılmazdı. Bu yöntemle uyutulan sıradan insanların %90'ından fazlası rüyalarında dallara dönüştüklerini, köklerden beslendiklerini, yani tamamen ağaçlarla ilgili o sürreal temaları gördüklerini rapor ettiler. Daha da çarpıcısı, bu rüya manipülasyonuna maruz kalanlar uyandıklarında yapılan yaratıcılık ve hikaye anlatıcılığı testlerinde normal uyuyanlara kıyasla devasa bir yaratıcılık patlaması yaşadılar. MIT'nin bu Truva atı eldiveni yaratıcılığın dışarıdan bir tohum gibi beynimize ekilebileceğini, kuluçkaya yatırılabileceğini kesin olarak kanıtlamıştı. Uykunun o gizemli ve ulaşılamaz duvarı nihayet yıkılmıştı. Ancak bu saygın akademik makalelerin karmaşık nörolojik verilerin ve metodoloji kısımlarının satır aralarını derinlemesine okuduğunuzda ensenizde çok garip, ürpertici bir hisse kapılıyorsunuz. Amerika'daki dev laboratuvarlarda büyük bir coşkuyla yeni bir icat olarak sunulan bu teknolojik protokoller aslında hiç de yeni değil. Yüzlerce yıldır bu topraklarda, bizim kültürümüzde, büyükannelerimizin evlerinde sessizce, inançla uygulanan bir yöntemin sadece kablolar, elektrotlar ve sensörler eklenmiş versiyonundan ibaret.
Kültürümüzde o çok sık kullandığımız, işler içinden çıkılmaz bir hal aldığında birbirimize teselli olarak söylediğimiz sabah ola hayrola sözünü düşünün. Bu basit gibi görünen deyim aslında insanlığın en derin sezgisel nörobilim bilgisidir. Gündüz mantığın duvarlarına çarpan zihin rüyanın kuralsız dünyasında serbest kalır ve cevabı bulur. Modern bilim dünyası rüya kuluçkasını sanki Silikon Vadisi'nde icat edilmiş patentli bir inovasyonmuş gibi anlatıyor olabilir. Ama laboratuvarda yapılan şey aslında yüzyıllardır Anadolu'da istihareye yatmak dediğimiz o derin ritüelin nörolojik röntgenini çekmekten başka bir şey değil. İstihare temelde içinden çıkılamayan bir probleme çözüm bulmak veya belirsiz bir karar karşısında bilinç dışından bir vizyon talep etmektir. İstihare ritüeline baktığınızda MIT laboratuvarlarındaki adımların birebir aynısını görürsünüz. Kişi uyumadan önce niyet eder. Bu niyet beynin odak noktasını belirleyen güçlü bir psikolojik filtredir. MIT deneyindeki bir ağaç düşünmeyi unutma komutunun inanç sistemindeki bu kararın hayırlı olup olmadığını bana göster niyetiyle beyindeki işlevi nörolojik olarak neredeyse aynıdır. Dahası halk arasında uygulanan uyumadan önce bir bardak suya niyet okuyup yarısını içme ve zihni şartlandırma ritüeli literatürdeki adıyla muazzam bir ön şartlandırma mekanizmasıdır. Zihin uyku evrelerinde gezinirken bu odak sayesinde arama algoritmalarını çalıştırır. Rüyalarda görülen renkler veya sembolik olaylar rüya görenin prefrontal korteksinin kapanıp duygusal anı merkezlerinin devrede olmasıyla tam da Konkoly'nin bahsettiği yaratıcı yeniden yapılandırmanın ta kendisidir. Bizim gelenekte renk yorarken laboratuvarda burun çekiyorlar. Ama beynin içinde dönen o kusursuz çark binlerce yıldır hiç değişmedi. Artık biliyoruz ki rüyalarımız hem 1000 yıllık kültürel kodlarımızda yer edindiği üzere hem de modern bilimin sensörlerinde ispatlandığı üzere muazzam bir çalışma, bir problem çözme ve vizyon alanıdır. Peki ya bu özel alan ticari bir işgale uğrarsa, gecenin o en karanlık, o en savunmasız anında zihninizin kapıları sonuna kadar açıkken size fısıldananlar sadece çözemediğiniz bulmacalar veya zararsız ağaç temaları olmazsa ne yapacaksınız? İşin içine teknolojik kapitalizm girdiğinde uyku bütün masumiyetini kaybeder. Şimdi uyku ekonomisinin bizi bekleyen distopyasına girmeye hazır olun. Endüstri devriminden bu yana kapitalizm uyanık kaldığımız her saniyeyi dikkat ekonomisi ve sosyal medya algoritmalarıyla tamamen sömürdü. Bizden koparamadıkları, verimlilik ve tüketim çarkına sokamadıkları tek alan insan zihninin o son mahrem sığınağı olan uyku kalmıştı. Ancak Konkoly'nin makalesiyle başlayan bu süreç yatak odalarımızı bir gece vardiyasına dönüştürme riskini taşıyor. Karen Konkoly'nin bizzat kendisi Science News'e verdiği röportajda bu büyük tehlikeye karşı insanlığı uyarıyor. Bütün rüyalarımızın yaratıcı problem çözme ve verimlilik adına yozlaştırılması gerektiğini düşünmüyorum. Rüyalar sırf kendi başlarına iç dünyalarımızın, korkularımızın ve arzularımızın yansımaları oldukları için değerlidir. Onları korumalıyız. Bugün bir bulmacayı çözmek için fısıldanan o ses, yarın size uyurken bir ürünü satmak isteyen, siyasi bir fikri bilinçaltınıza aşılamak isteyen veya sizi patronunuz için daha verimli birine dönüştürmek isteyen bir algoritmanın sesi olabilir. İnsan zihni muazzam bir güçtür. Rüyalar ise o gücün en esnek, en kırılgan ve en özel oyun alanıdır. O alanın kapılarını dışarıya açtığımızda içeri kimin gireceğine karar vermek insanlık olarak vereceğimiz en büyük sınav olabilir. Üstelik uyanıkken de sınavda olup olmadığımızı anlamak bile kolay değilken size bir görev verildiğinde bunun asıl amacının sizi test etmek olduğunu düşünün. Tıpkı isimlerinin yazılı olduğu 500 balonla dolu odaya giren o 500 kişi gibi. O odada neler olduğunu anlattığım video şu anda ekranda. Uykumuzu daha iyi anladık. Sıra balonumuzu bulmakta.